Yıl 3044'te dünya çok farklı bir yerdi. İnsanlar artık savaşlara son vermiş, barış ve işbirliği içinde bir araya gelmişlerdi. Teknoloji inanılmaz bir hızla ilerlemiş, dünyanın dört bir yanından bilim insanları ve mühendisler, insanların dış uzayı keşfetmesi ve kolonileştirmesi için büyük çaba sarf etmişlerdi. Dünyadan ayrılan ilk insanlar artık Mars ve Ay gibi gezegenlerde yerleşik yaşamı mümkün kılacak teknolojileri getirmişlerdi. Mars'ın yüzeyine yerleştirilen yeraltı şehirleri, insanların güvenle yaşayabileceği sıcak ve ışıklı alanlar sunuyordu. Uzay madenciliği, uzay fabrikaları ve yapay zeka destekli robotlar, dış uzayda yaşamı sürdürmenin temelini oluşturuyordu. Türkiye de bu büyük çabada büyük rol oynuyordu. Ülke, uzay teknolojisi, enerji üretimi ve bilim alanında öncü bir konuma gelmişti. Türk bilim insanları ve mühendisleri, Mars ve Ay gezegenlerine malzeme ve enerji taşıyan uzay araçları tasarlıyor ve üretiyordu. Türkiye, insanlığın dış uzayı keşfetme yolculuğuna büyük bir katkıda bulunuyordu. Bu büyük maceraların kutlandığı bir dönemdeyiz. İşte bu hikaye, bu büyük maceranın sadece bir parçası. Şimdi Mars gezegeninin yeraltı şehirlerine, bu büyük macera dolu dünyanın derinliklerine inerek başlayalım ve Tomris ile Kürşat'ın hikayesini keşfedelim. Tomris ve Kürşat, Mars'ın yeraltı şehirlerinin birinde bilim ve keşif merkezinde buluşmuşlardı. Bu merkez, Mars'ın sırlarını çözmek ve dış uzayı daha iyi anlamak için genç bilim insanlarına ve meraklı çocuklara ev sahipliği yapıyordu. Tomris, sarı saçları ve mavi gözleriyle enerji doluydu. Bilim kıyafetleri içinde laboratuvar ekipmanlarını incelemek için yanıp tutuşuyordu. Tomris, "Kürşat, bugünkü deney için çok heyecanlıyım," dedi gülümseyerek. Kürşat yanıtladı. "Ben de öyleyim Tomris. Bu deney, Mars'ın yer altındaki yaşam koşullarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak, belki ileride daha yaşanılabilir bir gezegene dönüştüreceğiz burayı," dedi. İkisi de bilim ve keşif merkezinde çalışmanın tadını çıkartıyordu. Bugünkü deney, Mars'ın yeraltı şehirlerinin sera gazı üretimini daha verimli hale getirmek için yeni bir teknik üzerineydi. Bu teknik, Mars'ın atmosferini zaman içinde oluşturmak için önemliydi. Tomris ve Kürşat, deneyin başlamasına yardımcı olmak için ekipmanlarını hazırladılar ve bilim insanlarının gözetiminde çalışmaya başladılar. Bu deney, Mars'ın daha yaşanılabilir bir gezegen haline gelmesine katkıda bulunmak için yapılan çalışmalardan sadece biriydi. Ancak bilmedikleri şey, bu deneyin sadece başlangıç olduğuydu. Mars'ta ve dış uzayda daha büyük ve daha heyecan verici maceraların onları beklediğinden habersizlerdi. Tomris ve Kürşat, deneyin sonuçlarını değerlendirmek için toplandıklarında, laboratuvarın büyük ekranında görünen verilere büyülenmişlerdi. Yeni teknik, sera gazı üretimini önemli ölçüde arttırmıştı ve bu, Mars'ın atmosferini oluşturmak için atılan önemli bir adımdı. Tomris, ekranın başına yaklaşıp verilere daha yakından baktı. "Kürşat, bu inanılmaz. Atmosfer oluşturma işlemi bu hızla devam ederse, Mars bir gün gerçekten yaşanılabilir bir gezegen olacak." Kürşat da gülümseyerek onayladı. "Evet Tomris, ve Türkiye'nin bu projeye katkısı çok büyük. Ülkemiz, dış uzayın keşfi ve kolonileştirilmesi için önemli bir oyuncu haline geldi." Ancak o sırada merkezin büyük ekranlarından biri flash haberlerle doldu. Haber, uzay madenciliği gemilerinden birinin Mars yüzeyinde beklenmedik bir olayla karşılaştığını bildiriyordu. Bu,
Tomris ve Kürşat'ın büyük bir maceraya adım attıkları anın başlangıcıydı. Tomris ve Kürşat, uzay madenciliği gemilerinin beklenmedik olayı hakkında daha fazla bilgi almak için aceleyle bilim merkezinin kontrol odasına gitmeye karar verdiler. Merkezde bilim insanları ve uzmanlar yaşanan olayın nedenlerini araştırıyor ve acil çözüm bulma konusunda yoğun bir şekilde çalışıyorlardı. Kontrol odasına vardıklarında Doktor Emily, uzay gemisi kaptanı olan Kaptan Alex ile yoğun bir şekilde konuşuyordu. Doktor Emily, "Alex, bu durumu hızla çözmeliyiz. Uzay madenciliği projemiz ve Mars'ın geleceği tehlikede," dedi. Alex ciddiyetle başını salladı ve Tomris ile Kürşat'a dönerek "Siz iki genç dehayı bu işe dahil etmemiz gerekebilir. Belki siz bu gizemi çözebilirsiniz," dedi. Tomris ve Kürşat bu önemli göreve hazırlandılar. Mars'ın yüzeyine inecekleri uzay aracını kontrol etmek tehlikeli bir görevdi. Ama bu, insanlığın dış uzayı keşfetme yolculuğunun bir parçasıydı. İkisi, gemiye binerken büyük bir maceraya adım atmışlardı ve bu gizemi çözerek Mars'ın geleceğine katkıda bulunma fırsatına sahiptiler. Tomris ve Kürşat, uzay aracına binerken heyecan ve belirsizlikle doluydular. Bu onların Mars'taki ilk büyük görevleriydi ve projenin başarıyla sonuçlanması için ellerinden gelenin en iyisini yapmalıydılar. Uzay aracının içinde Tomris kontrol panelinin başına geçti ve Kürşat navigasyon sistemlerini ayarladı. Doktor Emily ve Kaptan Alex görevin ayrıntılarını anlattılar ve Mars yüzeyine iniş için son talimatları verdiler. Uzay aracı Mars'ın yüzeyine yaklaşırken her iki çocuğun da heyecanı artıyordu. İniş sırasında yaşanan beklenmedik olayı çözmeleri gerekiyordu. Aksi takdirde bu görev başarısızlıkla sonuçlanabilirdi. Mars'ın yüzeyine yaklaştıklarında dışarıdaki manzara nefes kesiciydi. Kızıl gezegenin kızıl toprakları ve yeraltı şehirlerinin cam kubbeleri görünüyordu. Tomris ve Kürşat inişlerini tamamladılar ve uzay araştırmacıları olarak Mars'ın yüzeyine adım attılar. Artık gerçek macera başlamıştı. Tomris ve Kürşat, Mars'ın sırlarını çözmek ve yaşadıkları beklenmedik olayı açığa çıkartmak için hazırlandılar. Her adımları Mars'ın geleceği için atılan önemli bir adımdı. Tomris ve Kürşat, Mars'ın yüzeyine indikten sonra bilim ekipmanlarını ve iletişim araçlarını kontrol etmeye başladılar. Doktor Emily ve Kaptan Alex uzaktan iletişimle onların her adımını izliyordu ve herhangi bir sorun olursa hemen yardım etmeye hazır bekliyorlardı. Tomris, toprak örnekleri almak için bir sondaj aletini kullanmaya başladı. Mars'ın yüzeyindeki topraklar, gezegenin geçmişi ve potansiyel olarak gelecekteki yaşanabilirliği hakkında önemli bilgiler içerebilirdi. Kürşat ise uzay aracının çevresini inceleyerek beklenmedik olayın nedenini araştırmak için ipuçları arıyordu. Birkaç saat boyunca Tomris ve Kürşat yoğun bir çalışma içindeydiler. İncelenen veriler, Mars'ın yüzeyindeki sıra dışı bir manyetik dalgalanmanın uzay madenciliği gemisinin sistemlerine zarar verdiğini gösteriyordu. Ancak bu dalgalanmanın nedeni hala bilinmiyordu. Tomris, verileri incelerken bir şey fark etti. "Kürşat, bu manyetik dalgalanma
Mars'ın yüzeyine yakın bölgelerde daha yoğun gibi görünüyor. Belki de bu yeraltı şehirlerinin enerji sistemlerini etkiliyor olabilir. Kürşat da bunun bir olasılık olduğunu düşünüyordu. İkisi bu teoriyi test etmek için yeraltı şehirlerine geri dönmeye karar verdiler. Bu, Mars macerasının yeni bir aşamasının başlangıcıydı.